Merhaba arkadaşlar, İğne Oyası ve El İşleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş uzun lif yapacağız arkadaşlar. İnternette yapılışının hiç olmadığını fark ettim ve kendimce anlattım arkadaşlar. Umarım memnun kalırsınız. Takım lifler için uzun lifler çok kullanılıyor biliyorsunuz. Lifimiz bu şekilde. Bundan önceki videoda zaten kare lifini yapmıştım. Sadece şu kenar modeli farklı bir kenar modeli arkadaşlar, diğer modelimizde. Ben bunu diğer yaptığım o yavru ağzı lifime kare olarak yaptım ve bir de küçük boyunu yaparak takım haline getirdim. Bu sarı lifimi de arkadaşlar bu şekilde uzun lif ve bir de kare lifini yapacağım. Sizlerin istekleri doğrultusunda eğer yani yeterince sayıda istek olursa kese lifini de yapabiliriz beraber. Ben daha önceden de sürekli işte uzun lif ya da kese lif yapıp kullanıyorum arkadaşlar yıllardır. Eğer siz de işte takım yapmak istiyoruz, uzunu yaptık, kareyi yaptık, kesesini de istiyoruz derseniz istekleriniz doğrultusunda yorumda işte ya da 5 şişle mi yapalım yoksa 2 şişle mi yapalım kese lifini de bu şekilde yönlendirirseniz benim kare lifinin yapılışını zaten paylaşmıştım. Siz uzun lifinizin kenar modelini de kare lifte yapmış olduğumuz gibi 4 sırada bir keserek aynı kenar modelini uygulayabilirsiniz. Ben bu takımda da bu şekilde uygulayacağım. Bu kare lifim olacak şu an yaptığım. Şu yarım kaldı, yetiştiremedim. Size videoda ikisini beraber göstermek istedim aslında ama hem video çekip hem de ikinci lifimi de yetiştirmek kolay olmadı maalesef. Dediğim gibi bu takımda sadece kenar modelim farklı ve bunu uzun ve kare set olarak yapacağım. Kese lif de yapalım ya da işte 5 şişle yapalım ya da 2 şişle yapalım derseniz sizin yani çoğunluğun söylediği şekilde kese lifini de beraber yaparız inşallah. Lifimiz bu şekilde. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizler destek verdikçe ben daha farklı içeriklerle sizlerin karşısında olacağım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi lifin yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, lifim için 2 tane orta boy lif halkası, çorap şişi, ilk başta bununla başlayacağım arkadaşlar, kullanacağım. İlmeklerimi çoğalttıktan sonra yine misinalı şişime geçeceğim. Bir tane de tığım var, bir de bonbon sarı renkli lif ipim var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle bir tığımın üzerine şu şekilde düğümümü attım. Bu şekilde tığımla halkamın üzerine bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. İçine girip lif halkamı tamamen hepsi doluncaya kadar çevresini böyle döneceğim arkadaşlar. Tamamen kaplanıncaya kadar ipimle bu şekilde girip bütün etrafını dönüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, halkamın üzerine doldurdum. Böyle hafif de sıkıştırdım araları çok açılmasın diye. Buraya da son bir tane daha yapıp şurada ilk yapmış olduğum zincir görüntüsünün içine geçirip böyle ilmeğimi kaydırdım. Şimdi arkadaşlar şişimi alıyorum. Şöyle şu taraftan şöyle şişimin üzerine ilmek alacağım. Biraz da böyle sıkı sıkı yapın arkadaşlar, burası gevşemesin. Burası biraz zorlayacak.
beni de daha çok zorlayacak, kameraya değecek diye. Bütün bu ilmeklerimi sırayla buradan, bakın, her zincirimin içine batarak şurada şu örgü görüntüsünün içine şöyle giriyorum. İlmeğimi oradan alıp şişime geçiriyorum. On bir, 12, 13, 14 ve 15 tane yapacağım arkadaşlar. 15 tane ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzünü çevirdim. Burası ipimizin arka yüzü olacak. Bu arada arkadaşlar, bu halkamızın çapı da 4 santim. Şu şekilde 4 santimlik bir halka kullanıyorum. Şimdi bu arka yüzü bir sıra öreceğim. Şu ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Bu ilk sıra biraz zorlayacak arkadaşlar ama şöyle tığımıza da alabiliriz ilk sırayı. Böyle bütün ilmeklerimizi bir sıra arka yüzden örüyoruz. Bu sırayı örüp gelelim arkadaşlar. Evet, arka yüzden ördüm ve ön yüze geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da yine bir sıra örelim haroşa olarak. İlk sıralar biraz zorlayacak ama ilerleyen sıralarda daha rahat edeceğiz. Bu sırayı da ön yüzden örüp arka yüzden de yine örüp tekrar ön yüze gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 sıra haroşam oluştu. Şimdi burada kenar modelimizi kuruyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane arttırdım. Örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın arkadaşlar, 5 ilmek arttırdık. Bir ilmek de bu ilk başta çıkarmış olduğumuz 15 ilmeğin ilmeğini aldık. 6 tane ilmeğimiz kenar modelimizin ilmeği olacak. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 ilmek ördüm. Doluyorum. Bir ilmeğimi de ördüm.
Arka yüze geçerken buradan da yine 5 ilmek arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu arka yüzü örüp ön yüzde devam edelim arkadaşlar. Başka bir işlem yok. Haroşa olarak örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Burada kenar modelimizin 6 ilmeğinin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum hemen. 5 ilmeğe düşürdük kenar modelimizi. 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ördüm, doluyorum. Aradaki 15 ilmeğim oldu az önceki sırada arttırdığım için. Evet. On 15 ilmek doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 10 12 14 ve 15 ilmek ördüm, doluyorum. 15 ilmek ördüm, doladım ve 6 ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine buradan da kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Burada da kenar modelimi 5 ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar ön yüze geçtim arkadaşlar. Yine 5 kalan kenar ilmeğimi 2 ilmeği birlikte örerek kesip 4'e düşürüyorum. 2 3 ve 4 ilmek ördüm, doluyorum. Yine aradaki ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Beş ilmeğim kalınca doladım. Kenar modelimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Bu kenar modelimi de eksilterek 4'e düşürmüş oldum. Arka yüzü haroşa örüp ön yüzde devam edelim.
Tekrar ön yüzdeyim. Yine kenar modelimi eksilterek 3'e düşürdüm. 1 2 3 ilmeğimi ördüm, doluyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Dört ilmeğim kalınca tekrar doladım. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine burada da kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesip 3 ilmeğe düşürdüm. Arka yüzü haroşa örüp tekrar ön yüze devam edelim. Tekrar ön yüzdeyim arkadaşlar. 3 ilmeğe düşen kenar modelimi yine arttırarak 6 ilmeğe tamamlıyorum. 3 ilmek arttırdım. Örüyorum tekrar. Bu şekilde birkaç sıra devam edelim arkadaşlar. 6 tane ilmekle kenar modelimizi başladık. 3 taneye düşünceye kadar eksilttik ve arttırmalarımızı da yaptık. Bu şekilde yine devam edelim. Bu modelimizi de burada arttıracağız arkadaşlar. Devam edelim. Ortadaki ilmeklerimiz biraz artınca modelini birlikte kuracağız yine. Evet arkadaşlar, bakın lifimi bu şekilde arttırarak devam ettirdim. 2 tane kenar modelim oluştu. Üçüncüsünü de az önceki sırada kurdum ve arka yüzden örüp geldim. Kenar ilmeklerim hariç arkadaşlar 31 ilmeğim var bu orta kısımda. 6 da her iki kenarda 6'şer tane kenar modelimin ilmekleri. Toplamda 43 tane ilmeğim var. Şimdi hemen hem modelimizi kuralım hem de kenar modelimizi eksiltelim. Kenar modelimin 2 ilmeğini birlikte örerek kesiyorum. Ve 5'e düşmüş oldu. Dört ve 5. Doladım. 1 2 3 ve 4 ilmek ördüm. Ayracımı takıyorum. 23 tane ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23. Yine ayracımı taktım ve yine 4 ilmek örüp dolayacağız. 1
2, 3 ve 4 doladım. 6 tane kenar ilmeğim var. Onları da örüp arka yüze geçiyorum. Burada da kenar modelimi 2 ilmeğini eksilterek 5'e düşürdüm. Kenar modelimi örüyorum. Doladığım ilmek ve 4 ilmeğim haroşa. Bu ortada ayırdığımız 23 ilmeği arka yüzden ters örüyoruz ve fare dişi örneği kuracağız yine. Ayraçların arasındaki 23 ilmeği ters örüp kalan ilmeklerimizi haroşa örüp ön yüzde devam edelim. Ön yüzdeyim, yine kenar ilmeklerimden 2 ilmeği birlikte örerek kestim ve 4 ilmeğe düşürdüm. Doladım. Yine ayracıma kadar örüyorum. Yine 23 ilmeğimi ön yüzden düz örüyorum. Bu şekilde ayracıma geldim. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Doladım ve 5 kenar ilmeğimi örüp arka yüze geçtim ve yine buradan da kenar ilmeklerimi eksilterek 4'e düşürüyorum. Ayracıma gelince az önce ön yüzde düz ördük. Arka yüzden bu 23 ilmeği ters ördük. Tekrar ön yüzden düz örerek bakın bu şekilde 2 sıra düz örgü oluşturmuş olduk. 2 diş. Şimdi arka yüzden ilk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak düz şekilde bu şekilde örüyorum. İkinci ilmeğim ters, sonraki yine alttaki ilmeğe batarak düz, ters, alttaki ilmekten düz, ters, alttaki ilmekten düz. Bu şekilde 23 ilmeğe fare dişi örneğimi kuruyorum. Bakın son ilmeğimi de yine alttaki ilmeğe batarak düz şekilde ördüm.
Kalan ilmeklerim yine haroşa. Tekrar ön yüze geçtim. Kenar modelim yine 2 ilmeği birlikte örerek kesip 3'e düşürdüm. Doladım. Ayracıma kadar ilmeklerimi ördüm. Ayracımı aldım ve yine bu ayraçlarımın arasında kalan 23 ilmeği düz öreceğim. Arka yüzden yine ters öreceğim. Tekrar önden gelip düz ördükten sonra arka yüzde yine fare dişi örneğini kuracağım arkadaşlar. Yine 3 sıra fare dişi örneği aynı şekilde yapalım. Daha sonra beraber devam edelim. Evet, 3 sıra fare dişi örneğini kurdum arkadaşlar. Ön yüzdeyim. 2 kenar ilmeğimi birlikte örerek kesmemi yaptım ve kenar modelim 3'e düştü. Doluyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Doladığım ilmekten sonra 10 ilmek ördüm. Burada arkadaşlar yine 7 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Kenar modelimden sonra doladım, 10 ilmek ördüm. Ayracıma geldim arkadaşlar. Ayracımdan sonra 7 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek düz ördüm. Tekrar buraya bir ayraç takıp doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 7 ilmekten sonra doladığım ilmekle birlikte 9 ilmek olacak arkadaşlar. Kestiğim ilmekle birlikte sayınca 8 ilmek ördüm doladığım ilmekten sonra. Toplamda bakın doladığım ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmeğim oldu. Tekrar buraya da ayracımı takıp yine 7 ilmek düz örüyorum. Ve ayracıma geldim. 2 4 6 7. Yine bu tarafta da 10 tane ilmeğim olacak ayracımdan sonra. İki 4 6 8 ve 10 doladım. Kenar modelimi örüyorum. Arka yüze geçince yine 2 ilmeği birlikte örerek kenar modelimi 3 ilmeğe düşürdüm. Yine ayracıma kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Bakın bu iki ayracımın arasındaki 7 ilmeği arka yüzden ters örüyorum. Yine bu 7 ilmeğe
fare dişi örneği uygulayacağız. İkinci arka yüzde 7 ilmeğimi ters ördükten sonra bu aradaki 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Doladığım ilmekle birlikte toplamda 9 ilmeğim vardı. Bu 9 ilmeği arka yüzden de haroşa olarak örüyorum. Tekrar ayracıma geldim. 7 ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Tekrar 7 ilmeği ters ördükten sonra kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Üç ilmeğe düşen kenar modelimi arttırarak tekrar 6 ilmeğe tamamlıyorum. Alt ilmeğimi ördüm, doladım. Yine ayracıma kadar olan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ayracımı aldım. 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Bakın doladığım ilmek burada. Az önceki sırada 7 ilmeğimi ördüm. Doladım ve 2 ilmeği birlikte kestim. Burada arkadaşlar 7 ilmeğimden sonra bir ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan 7 ilmeğim kalıyor doladığım ilmekten sonra. Yine toplamda burası sürekli 9 ilmek olarak devam edecek. Doladım, kestim. Kestiğim ilmekle birlikte 3 4 5 6 ve 7. Toplamda yine 9. 7 ilmeğimi yine ön yüzden düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Kenar modelime kadar bütün ilmeklerimi haroşa, üç ilmeğimi kalınca doluyorum. Kenar modelim 3'e düşmüştü burada da. 3 ilmeğimi ördüm ve arka yüze geçtim. Yine burada da kenar modelimi arttırarak 6'ya tamamlıyorum. Ayracıma kadar tüm ilmeklerim haroşa.
Ayracıma geldim. Bakın buradaki 7 ilmeğime fare dişi örneği uygulayacağım arkadaşlar. Bakın ön yüzde 2 diş düz örgümüz oluşunca arka yüzde fare dişi örneğini kuruyoruz. İlk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak düz alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Alttaki ilmeğe batarak düz. Sıradaki ters. Alttaki ilmeğe batarak düz. Sıradaki ters ve düzle başlamıştık. Tekrar alttaki ilmeğe batarak düzle bitirdik 7 ilmeğimizi. Yine aradaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar ayrıcıma geldim. Yine bu 7 ilmeğimize de fare dişi örneği uyguluyoruz. İlk ilmeğimi alttaki ilmeğe batarak düz ördüm. Sıradaki ters. Alttaki ilmeğe batarak düz örüyorum. Sıradaki ters. Alttaki ilmeğe batıp düz ördüm. Ters. Ve son ilmeğimde yine alttaki ilmeğe batarak düz ördüm arkadaşlar. Tekrar kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Yine kenar modelimi 2 ilmeği birlikte örerek eksilttim ve 5'e düşürmüş oldum. 2 3 4 5 doladım. Ayracıma kadar olan bütün ilmeklerim haroşa. Ve yine ayracımı aldım. 7 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ayracımı aldım. Yine alt sırada yapmış olduğumuz gibi ilk sıramızda 7 ilmekten sonra dolayıp kesmiştik. İkinci sıramızda 7 ilmekten sonra bir örüp dolayıp 2 ilmeği birlikte kesmiştik. Bu sıramızda 7 ilmekten sonra ayracımı aldım. 2 ilmek ördüm. Doluyorum. Bakın arkadaşlar alttaki ajurumuzun üstünü örünce dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Kestiğim ilmekle birlikte 2 3 4 5 6 ilmeğim var kestiğim ilmekle birlikte. Yine toplamda 3 6 9 ilmeğim var. Yine ayracımı aldım. Bu 7 ilmeğim düz. Tekrar kenar modelime kadar bütün ilmeklerim haroşa. Kenar modelimden önce dolamamı yapıyorum. Ve doladım. 6 tane kenar modelimin ilmeği var.
Şimdi arkadaşlar birkaç sıra lifimizi aynı şekilde ilerleteceğiz. Arka yüzden yine 7 ilmeğimi ters öreceğim. Aradaki 9 ilmeğim haroşa. Arka yüzden yine 7 ilmeğim ters örülecek. Kalan ilmekler kenar kısımdaki ilmeklerim yine haroşa arkadaşlar. Ön yüze gelince aynı şekilde yine düz 7 ilmeğimiz düz. Daha sonra bakın bu sırada ilk sırada 7 ilmek ördükten sonra dolayıp kesmiştik. İkinci sırada 7 ilmekten sonra 1 ilmek örüp dolayıp kesmiştik. Bu sırada da 7 ilmekten sonra 2 ilmek örüp dolayıp kestik. Bu şekilde burada orta kısımdaki ajurlarımız sola doğru devam edecek arkadaşlar. Sonraki sırada bakın yine bu ajurumuzun ilmeği 3. ilmeğimiz. Bir sonraki ön yüzde 3 ilmek örüp dolayıp kesiyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki sırada bir, ikinci sıranın arka yüzünde yine fare dişi örneklerimizi kurmaya devam ediyoruz. Şu aradaki ajurlarımız 8 tane oluncaya kadar devam edelim. Daha sonra birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, ben modelimi ilerlettim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ajurum oluncaya kadar modelimi devam ettirdim. Kenar ilmeklerim bu sırada 3'e düştü. Doladığım ilmekten sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 ve 18 tane ilmeğim var doladığım ilmekten ayrıcıma kadar. Bu 7 ilmeğimi yine düz örüyorum. Yedi ilmeğimi ördüm. Bu aradaki haroşalarımı yine 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğini haroşa olarak ördüm. Doluyorum. Bu ilmeğimi çıkardım. Ayracımı çıkarıyorum. Doladığım ilmekten sonra bakın hemen 8 ilmek ördüm, doladım. Ayracımı takıyorum. Bu sıradaki ilmeği yani 9 tane haroşamın ilmeğinden bir ilmek, fare dişi örneğimin 7 ilmeğinden bir ilmek. Bu iki ilmeği birlikte örerek kestim. Yine 7 ilmek olacak toplamda. Kestiğim ilmek 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar ayracımı aldım. Bu 7 ilmeğimizi ayırırken arkadaşlar 7 ilmeğimizi örüp hemen dolayıp 2 ilmeği birlikte örerek kesmiştik. Burada da aynı şekilde 7 ilmeğimizden önce bir doladığımız ilmek oldu. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi yine ayracımdan sonra kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzde yine 7 ilmeğim ters örülecek. Aradaki 9 ilmeğim yine haroşa. Ön yüzde tekrar devam edelim arkadaşlar. Arka yüzde 7'şer ilmekleri ters örüp aradaki 9 ilmeğimizi haroşa örüp tekrar ön yüzde devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde yine kenar modelimi 6 ilmeği tamamladım. Doladığım ilmekten sonra toplamda 19 ilmeğim var. Yine ayracıma geldikten sonra bu 7 ilmeğimi düz örüyorum. Ayracımı aldım. 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve tekrar ayracıma geldim. 7 ilmeğimi yine düz örüyorum.
ayracımı aldım. 19 ilmeğimi örüp dolamamı yapıp yine kenar ilmeklerimi örüp arka yüze geçeceğim. Doladım. 3 kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine bu kenardan da kenar modelimi 6 ilmeği tamamlıyorum. Örerek devam ediyorum. Ayracıma kadar bütün ilmeklerim haroşa. Ve ayracıma geldim. Yine burada fare dişi örneğimi kuruyorum. Tekrar ayracıma geldim. Aradaki 9 ilmeğim haroşa. Tekrar ayracıma geldim. Yine bu 7 ilmeğime de fare dişi örneğini kuruyorum. Kalan ilmeklerim haroşa. Ön yüze geçtim. İlk modelimizi burada bitirdik. Buradan sonra yeni modelin kuruluşunu göstereceğim. Yeni modelimizde ilk modelimiz birlikte ilerleyeceği için bu örneğimizin üstü kapanırken tıpkı buradaki fare dişi örnekleriyle aynı şekilde kapanırken kenar kısımlardan da yine aynı şekilde fare dişi kutucuklarımız açılacak. Şimdi modeli kurmanız gereken sıra arkadaşlar, bakın 1 2 3 4 5 6 7 ve 8.'yi de az önce arka yüzde kurup ön yüze geçtik. Bu 8 tane fare dişi örneğini kurduktan sonra yeni modeli kuracaksınız. Şimdi hemen kenar ilmeklerimin 2 tanesini birlikte örerek eksiltiyorum. Beş kenar ilmeğimi ördüm. Doluyorum. Ve buradan sonra lifim aynı sayıda ilerlesin diye 2 ilmeği birlikte kestim. Doladım ve 2 ilmeği birlikte kestim. 2 3 bakın, doladım ve 3 ilmek ördüm.
Ayracımı takıyorum. Doladım. 1 kestim. 2 ördüm. Toplamda 3 ilmeğim var doladığım ilmekten sonra. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ilmek. 16 ilmeğimiz arkadaşlar. Şimdi burada yeni modelimizi kurarken 3 tane modele çıkaracağız örneğimizi. Bir örneğimiz burada. Bu kutucuktan bir tane de burada olacak. Bir tane de sol kısımda olacak. Yani bizim kenar kısımlarda 2 tane fare dişi şeridimize ihtiyacımız var. Bu ortadaki örneğimizin üzerine de yine aynı şekilde bir kutu daha gelecek. Yani toplamda 4 tane bu fare dişi şeritlerimizden oluşacak. 2 tanesi zaten bunların üzerinden devam ederken oluşacak. Bizim başta ve sonda 2 tane fare dişi şu şekilde şeride ihtiyacımız var. Yani modelimizi kurarken bizim modelimiz 23 ilmekte. Şu 7 ilmeği çıkardığımız zaman, çünkü buradaki fare dişi kutucuğumuzun bir şeridini bu oluşturduğu için bizim şuradaki 7 ilmeği düşmemiz gerekiyor. 7 ilmeği düştüğümüz zaman arkadaşlar toplamda 16 ilmeğe ihtiyacımız var. 9 tane ilmek bu ortadaki haroşalarımız. 7 tane ilmek de yeni açacağımız fare dişi şeridinin ilmeği. Şimdi burada ben ayraçlarımı çıkaracağım artık. Sadece şu başlardaki ayraçlarımı kullanacağım. 16 ilmek ördükten sonra bu ilk yaptığımız örneğin 23 ilmeğini de düz olarak görüyoruz arkadaşlar. Yine fare dişi örneği kurulacak bu ilmeklere. Yine ayraçlarımı çıkarıyorum. Bu ayracımı da çıkardım. Bakın bu modelimin de son ilmeğiydi, alttaki modelimin. Şimdi yine buradan sonra 9 ilmek orta kısımdaki haroşalarım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 7 ilmekte yine bu taraftan açmış olduğumuz kutucuğumuzun fare dişi şeridini oluşturacağımız ilmek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine buraya ayracımı takacağım. Daha sonra yine 1, 2 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum ve doladım. Kenar modelimin 6 ilmeğini örüyorum. Bu orta kısımda arkadaşlar, yani başta kenar modelimden sonra doladığım 3 ilmek oldu. Burada da yine doladığım ilmekten önce ve kenar modelimden önce 3 tane ilmeğim var. Şu aradaki ayraçlarımın arasındaki ilmeklerimizin sayısı da 55 tane olacak arkadaşlar. Şimdi biz yine bu ayırdığımız ayraçlarla ayırmış olduğumuz 55 ilmeği arka yüzden ters öreceğiz. Ön yüzden tekrar düz öreceğiz. Daha sonra arka yüze geldiğimiz zaman yine ikinci arka yüzde fare dişi örneği kuracağız. 3 sıra fare dişi örneği kurmuş olacağız arkadaşlar. Yani modelimiz burada aslında ilk başladığımız sıraya geri dönüyor. Ayracıma geldikten sonra
ayraçlarımın arasındaki 55 ilmeği ters örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi modelin ilk sırasına geri döndük. Şimdi bu şekilde örelim modelimizi. Burada artık kesme işlemi yapıyoruz ama arka yüzde kesme işlemi yapmadık. Bakın sadece ön yüzde doladığımız ilmeği kestik. Lifimiz buradan sonra düz bir şekilde ilerleyecek. Uzun lif yapacağımız için sadece ön yüzde doladığımız ilmekten sonra hemen 2 ilmeği birlikte keserek örüyoruz. Yani sadece arttırdığımız ilmeği kesiyoruz. Lifin bütününden kesme yapmıyoruz. Sadece ön yüzden sağ ve sol kısımda kesme işlemine devam edeceğiz. Dediğim gibi model ilk sıraya geri döndü. Buradan sonra aynı şekilde devam ettireceğiz. Yine 3 sıra fare dişi örneği kurup gelelim. Burada da model ayrımını göstereceğim. Daha sonra modelimizi ilerleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 diş fare dişi örneğimi kurdum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi eksilterek hemen başlıyorum. Üç ilmeğimi ördüm, doluyorum. 2 ilmeği birlikte keserek ördüm. Ayracıma gelince arkadaşlar yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek ördüm. 7 ilmek bizim şu fare dişi şeridimizi oluşturacak arkadaşlar. Tekrar ayracımı takıp doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 9 ilmek olacak bu ara kısmı. Doladım, kestim. 2 3 6 ve 9 ilmek ördükten sonra yine ayracımı takıp 7 ilmek düz örüyorum. İki, 4, 6 ve 7. Tekrar ayracımı taktım. Doluyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Yine bu ara kısımda 9 ilmek olacak. Doladım, kestim. 3 6 ve 9. Yine ayracımı takıp 7 ilmek örüyorum. Tekrar ayracımı takıp doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 2 ilmeğim oldu. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 ilmeğim oldu. Yine bakın burada da 3 6 ve 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar ayracımı takıp 2 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve kenar ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin ilk sırası da bu şekildeydi arkadaşlar. Buradan sonra yine aynı şekilde modelimi devam ettireceğim. Sadece ön yüzde kesme yapıyoruz. Lifimizi uzun lif olarak yapacağımız için ön yüzde kesme yapıyoruz sadece bir ilmeğimizi. Yine aynı şekilde bu 7'şer ilmeklerimizi arka yüzden ters örüp ikinci arka yüzde sürekli fare dişi uygulayarak devam edeceğiz. Aradaki 9 ilmeklerimiz haroşa. Ön yüze gelince yine doladığımız ilmeğin üstünü örünce dolayıp kesiyoruz. Yine aynı şekilde buradaki 9. sıramızı
Aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bu modelimizi de yine bitirelim. Aynı şekilde devam edecek, zaten farklı bir işlem yok ama yine model bittikten sonra diğer modelin ilk sırasını da gösteririm arkadaşlar. Buradan sonra fazla bir işlem kalmadı. Sadece düz bir şekilde lifimize devam ettireceğiz. Yine modelimizi ilerletelim. Tekrar beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben lifimi ilerlettim. Şu an son modelim olan 7. modelimi de bitirdim. Dediğim gibi toplamda 7 tane örneğim var. Şu tekli örneğimi de sayarsam 8 tane. Bakın şu şekilde 2, 4, 6 ve 7. Bir de tekli modelim 8. Şimdi buradan itibaren de yine şu ilk başta yapmış olduğumuz tek başına olan örneğimizden şu kısmı aynı şekilde bu üst kısma da uygulayıp yine ikinci halkamıza doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın en son fare dişi örneğimi yine 3 sıra olacak şekilde yapıp geldim. Az önceki arka yüzde yine 3. fare dişi örneğimi kurdum. Şimdi arkadaşlar bu işlemden sonra, yani şu 3 sıra, yani lifinizi istediğiniz boyuta kadar getirdiniz. Ben yeni model kurdum. Siz 5, 6 ya da 9 tane, artık kaç tane ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kısma getirdiğiniz andan itibaren şöyle hemen bu 3 sıra fare dişi örneğini kurduktan sonra yine 2 ilmeğimi birlikte örerek kenar modelimi 3'e düşürdüm. Doluyorum, hemen 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Şu kenar kısımda 3 ilmeğimiz oluyordu sürekli. Doladım, kestim. Toplamda 3 ilmeğim oldu bu şekilde. Buradan sonra arkadaşlar bu 3 ilmekten sonra 16 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Zaten bakın bu alt sıradaki şeridimize denk geldi. Eğer yanlışlık yapmazsanız yine aynı yere denk düşecektir. Şimdi bu modelimizi iptal etmiş olduk. Bu kısmı kenar modelimizden itibaren haroşa olarak gördük. Burada 7 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar ayracımı burada da yine takacağım. Doluyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladım ve kestiğim ilmek 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Toplamda 3 6 9. Tekrar burada da ayracımı takıyorum. Yine 7 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar ayracımı taktım. Bakın yine bu orta kısımdaki modelimizin üzerine yine sadece bir model kurmuş olduk. Kenardaki modellerimizi iptal ettik. Buradan sonra yine kalan ilmeklerimiz haroşa olarak devam edecek. Sonda kenar modelimden önce yine 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim.
4 kenar ilmeğim vardı. Evet, bu 2 ilmeğimi de birlikte keserek ördüm. Doluyorum ve kenar modelimin 4 ilmeğini örüyorum. Şimdi biz lifimizi uzun ve düz bir şekilde ilerletmek için sadece ön yüzde kesme işlemi yapıyorduk. Buradan sonra arkadaşlar yine şu kısmı bu şekilde üçgen bir şekilde devam ettireceğimiz için bu tek orta kısımda sadece kurduğumuz bir modelin ilk sırasından itibaren artık arka yüze de kesme işlemine başlıyoruz. Yine arka yüze geçtim. Burada da kenar modelimi 2 ilmeğini birlikte örerek 3'e düşürdüm. Doladığım ilmeği ördüm. Doladığım ilmekten sonra yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ayraçlarıma kadar olan bütün ilmeklerim haroşa olarak örülecek. İlk ayracıma gelince yine bu 7 ilmeğimi arka yüzden ters örüyorum. Aradaki 9 ilmeğim yine haroşa. Dokuz ilmeğimden sonra yine bu 7 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar ayrıcıma geldim. Yine kenar kısmında dolamış olduğum ilmekten önceki 2 ilmeğe gelinceye kadar bütün ilmeklerim haroşa. Doladığım ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz arkadaşlar. Doladığım ilmek burada arkadaşlar. Öndeki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Doladığım ilmeği ve 3 tane kalan kenar modelimin ilmeğini de örüyorum. Tekrar ön yüze geçtiğimde yine aynı şekilde şimdi burada kenar modelimi arttırarak yine 6 ilmeği tamamlayacağım. Ayracıma kadar kenar modelimi arttırdıktan sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte örüp keseceğim. Yine ayracıma kadar haroşa, 7 ilmeğim düz, 7 ilmeğimden sonra bir öreceğim. Daha sonra dolayıp 2 ilmeği birlikte keserek öreceğim. Yine 7 ilmeğime gelince yine 7 ilmeğim düz, kalan ilmeklerim kenar modelimdeki ilmeklerimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesip dolayıp kenar modelime geçeceğim. Yine arka yüzde de artık dediğim gibi bu kenardaki 2 modeli artık yapmıyoruz. Ortadaki modelimizin ilk sırasından itibaren hem ön yüz hem de arka yüzden sağ ve sol kısımdan iki taraftan da eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yine şurada yapmış olduğumuz gibi
Şu başlangıç kısmında yapmış olduğumuz gibi arkadaşlar, yine bu modelimizi bitirelim. Modelimizden sonra bakın 2 tane kenar modelimiz var. Bu şekilde ilerletelim. 15 tane ilmeğimiz kalacak. Yine aynı şekilde başlangıç kısmında 15 ilmekle başlamıştık. Yine bu modelimizi bitirip şu 2 tane kenar modelimiz oluncaya kadar eksiltmeye devam edip yine şuradaki görüntüyü elde edin arkadaşlar. Halkamızı beraber yine ekleyeceğiz. Şu kısmı da yine birkaç sırasını yine göstererek kolaylık sağlaması açısından anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi modelimizi burada da bitirip aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben son modelimi de bitirdim. Şu an kenar ilmeklerimden 3'er ilmek kaldı. Bu 3 ilmekler hariç, sağ ve soldaki kenar modelimin 3 ilmekleri hariç orta kısımda 19 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi burada bu kenar modelimi kesiyorum. Bakın, bir ilmeğini kestim. İkinci ilmeğini de kestim. Ve üçüncü ilmeğini de kestim. Bir de arkadaşlar burada kenardan eksilteceğim. İlmeğimi de kestim. Yani toplamda 4 ilmek kesmiş oldum. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 17 ilmeğim oldu. Dolama yapmıyoruz. Kenar modelimin 3 ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine bu 3 ilmeği kesiyorum. Bir ilmek kestim. 2, 3 ilmek kestim. Bir de lifin bütününden keseceğim ilmek 4 ilmek kesmiş oldum. Şimdi yine kalan ilmeklerimi örüyorum. Ve buradaki son 2 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. ilmeğim, lifimin bitiminde 15 ilmek kaldı arkadaşlar. Şimdi burada bu 15 ilmeği başta da yapmıştık. Bir sıra düz örelim ve arka yüze geçelim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir sıra ördüm. Şimdi burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Biraz uzunca kesiyorum. Çünkü halkamızla birleştirirken yine bu 15 ilmeğimizi öreceğiz. Evet, ipimi kestim. Şimdi tığımı ve halkamı alıyorum. Yine bu halkamın üzerine dolduracağım arkadaşlar. En başta yapmış olduğumuz gibi bu halkamızın üstünü de dolduracağız.
Bu şekilde halkamızın üstünü tamamen doldurup tekrar dönelim arkadaşlar. Evet, yine başta yapmış olduğum gibi halkamın üzerine doldurdum. Bu şekilde tekrar yine benim küçük bir çorap şişim var. Bu çorap şişimin üzerine de yine 15 tane ilmek toplayacağım arkadaşlar halkamın üzerinden. Yine her şu zincir görüntüsünün içinden ilmek alıp bu şekilde yine 15 ilmek toplayacağım. Evet, 15 ilmeğim oldu. Şimdi yine bunu bir sıra öreceğim. Arka yüzeyim. Tekrar bunu yine buradan da öreceğim, bir haroşa şekilde tekrar ön yüze, pardon, arka yüze, ön yüze getireceğiz. Evet, bakın bu halkamın ön yüzünü lifimin ön yüzüne getiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra bakın bu lifimden kalan iple öreceğim ben. Bir tane ilmek lifimin olduğu bütününden aldım. Bir tane de bu halkamın üzerindeki şişimin ilmeğinden aldım arkadaşlar. Oradaki ipi tekrar alacağız. Yine bir tane ilmek buradan aldım. Bir tane ilmek de diğer şişimden aldım ve ikisinin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra bakın burada ilk yapmış olduğum iki ilmeğin içinden geçirdiğim ilmeği ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yine aynı şekilde bir ilmek ilk şişimden aldım. Bir ilmek de diğer şişimden aldım. İkisinin içinden ilmeğimi alıyorum. Daha sonra yine ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Yine bir ilmek ilk şişimden alıyorum. Bir ilmek de ikinci şişimden alıyorum. İkisinin içinden bu şekilde ilmeğimi geçirip ilk ilmeğimin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bir ilmek ilk şişimden, bir ilmek de diğer şişimden alıyorum. İlmeğimin içinden geçirip ilk ilmeğin içinden tığımı geçirerek kaydırıyorum ve kesme işlemi yapmış oluyorum. Bir ilmek ilk şişimden aldım, bir ilmek de ikinci şişimden aldım, ilmeğimi geçirdim ve ilk tığımın üzerinde oluşturduğum ilmeğin içinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerin bitinceye kadar aynı işlemi tekrar ettiriyorum.
Bitirdim arkadaşlar, bakın bu şekilde. İlmeklerimi bu şekilde geçirerek ipimi koparacağım. Buradaki ipimizi de sıkılaştıralım arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimin arasından gezdirerek alıyorum. Bakın bitiş kısmı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Lifimin boyutunu da şöyle, bakın halkadan şöyle %50,5 geliyor arkadaşlar. 51 de değil yani, şu şekilde tam. Masam biraz küçük. Yani tam şurada arkadaşlar. 50,5. Yani 50 santimlik bir uzun lif yaptık. Ben daha net fotoğrafını çekip zaten topluluk kısmında paylaşırım, net görebilmeniz için. Bitiş kısmı da bu şekilde oldu. İplerimi temizleyeceğim. Lifimiz bu kadardı arkadaşlar. 50 santimlik uzun bir lif elde ettik. Bu en kısmı arkadaşlar, bakın şöyle bir karışımdan fazla, metreyle de isterseniz sizin için şu şekilde. En kısmı da arkadaşlar 21,5, yani şu kenar modeliyle beraber 21,5 geliyor. Daha küçük de yaparsanız arkadaşlar şu 3 ilmeğimizi koymayabilirsiniz. Burada 31 ilmek değil de, yanlışım yoksa 27 ilmekle başlayabilirsiniz. Kenarda 1 ya da yani 0 olabilir arkadaşlar. 25 ilmekle modelin kurulumuna başlayabilirsiniz. Bu şekilde. Başka söyleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Umarım beğenip benimle birlikte yapmışsınızdır. Dediğim gibi, eğer istekte bulunursanız kese lifini de yaparız. Kese lifini de hangisi daha çok istek alırsa, 2 şiş veya 5 şiş, hangisiyle isterseniz o şekilde sizlerin yorumları doğrultusunda yapacağız inşallah. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenip benimle birlikte yapmışsınızdır. Yaptığınız lifleri arkadaşlar Instagram hesabımdan bana atabilirsiniz. Instagram hesabı açtım benimle iletişim kurmak isteyenler için. Oradan istediğiniz modellerin fotoğrafını atabilirsiniz. Instagram, TikTok ve Pinterest kullanıyorum. Mail atamayanlarınız vardı. Maili kaldırdım. Instagram, TikTok ve Pinterest hesabım mevcut arkadaşlar. Instagram'dan bana fotoğraf atabilirsiniz. Yaptığınız lifleri, benimle birlikte yaptığınız lifleri oradan beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi oradan bana yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun.